Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu gene klasik olan geçen sezonun takımımı değerlendirmekten evvel önce biliyorsunuz 2 sezon devam eden, geçen sezonun sonunda biten bir Bundesliga kart etkinliği vardı. Bu sezonda yine başladı, devam ediyor diyelim. Şimdi onunla ilgili ben kendi görüşlerimi, kendi bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen videonun başında lütfen sizler de hem geçen sezonla alakalı yani takımınızın durumuyla alakalı bir de bu Bundesliga kart etkinliği ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız da çok sevinirim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek isterim. Tamam, güzel bir etkinlik. Evet, 2 sezon devam ediyor. Ödüller güzel. Bundesliga takımlarından yani bitirdiğiniz kadarıyla diyeyim daha doğrusu ödüller güzel. Ama mesela örnek ben kendi şahsi olarak söyleyeyim. Ben geçen sezon çok dramatik bir şekilde büyük ödülü kaybettim. Nasıl kaybettim? St. Pauli'nin bir oyuncusunu bulamadık arkadaşlar. Yani bir türlü o oyuncuyu yakalayamadığım için 198'de 197 ile bir kartla maalesef büyük ödülü kaybettim. Yani yapacak bir şey yok. Ben bunu aslında Nordeus'un Top 11'la yazışmalarımda da söyledim. Birkaç kere ben onlar da bana cevap verdi ki ben de sizlerle paylaşıyorum zaten. Aslında ya tamam, sonlara doğru biraz zorlaşması normal. Sonlara doğru biraz daha az çıkması veya yani çok nadir olarak da çıkması normal ama inanın ben kendim için söyleyeyim veya 3-5 arkadaş belki bitirdim diyorsa en az 20, 30, 40 arkadaşımız, oyuncu arkadaşımız ben bitiremedim, şurada kaldım, burada kaldım diyor. Yani çok az bitiren sayısı. Dolayısıyla ben bile yani dediğim gibi dramatik olarak bir kartı bulamadık. Yani uzun zaman hep böyle hep dönüşüm kartları, hep dönüşüm kartları. Maalesef bir kartta da sezonu bitirdik ve kaybetmek zorunda kaldık. Dolayısıyla biraz daha bu konuda sonlara doğru özellikle esnek olunursa, biraz daha sistem olarak ona uygun bir şekilde uyarlarlarsa bence daha iyi olur düşüncesi içindeyim. Güzel bir etkinlik olduğunu da söylüyorum. Zaten söylemiştik bunu. Dolayısıyla e, yani alabildiğimiz kadarını alacağız. Bitirebildiğimiz kadar takımı bitireceğiz. Geri kalan inşallah yani sonuna kadar gelme şansı olabilir. Tekrar zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu kısa şeyden sonra geçen sezonda lig olarak sadece bir lig kupasını alabildik. %85 galibiyet oranımız var. E, 44 tane de galibiyetimiz var. Hemen geçiyorum. Lafı da çok fazla uzatmayayım. Arkadaşlar geçen sezon şöyle bir durum var. Bakın puan olarak ilk 4 arasında zaten hani bunu artık Top 11 klasik hale getirdi. Yani ilk 4 takımı, 3 takımı, 4 takımı kafaya oynayacak şekilde ayarlıyor ligi. Dolayısıyla böyle bir mücadele kendilerine göre yaratmaya çalışıyorlar. Bence de hoş oluyor arkadaşlar. Şimdi hepsi kuvvetli. Yani en azından bize yakın, bizden kuvvetli, güzel bir lig geçirdik. Son 3-5 sezona baktığım zaman geçen sezon hakikaten bir ara dördüncü sıraya kadar inmiştim. Takımımız dördüncü sıraya kadar inmişti. Daha sonra tabii diğerlerinin kendi aralarında oynadığı maçlar bizim sezonun son kısmındaki e, rakiplerimizle oynadığımız maçlardaki başarımız, kazancımız bizi tekrar şampiyonluğa itti. 73 puanla şampiyonluğu elde ettik. En yakın rakibimiz 67. Onun üçüncü sırasındaki yine 67 averajla sıralanıyorlar ve dördüncü, yani şu 4 takım ki onun altında da şöyle söyleyeyim, bu takım ve bu takım da bunlar aslında güç olarak bizden daha kuvvetli rakiplerdi ama dolayısıyla bilmiyorum, artık hazırlık olabilir, şartlar olabilir veya menajerler ne düşünüyorsa aslında şu iki takım da çok rahat bir şekilde
ilk 4 içinde yer alabilecek ve bizleri çok çok zorlayabilecek güçlü takımlardı. Bunu da ilaveten belirtmiş olayım değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, böyle bir tabloyla karşılaştık ve son 3-4 sezonun en güzel ligini geçirdiğimi söyleyebilirim. Bizim Öztürk 58 gol kralı çıkartamadık. Daha doğrusu evet, şu ikinci sıradaki takımın oyuncusu gol kralı oldu. Biz de %92'lik galibiyet oranı aldık. 24 galibiyet, bir yenilgi, bir de beraberlikle geçen sezondaki lig olayını kapatmış olduk. Dereceler zaten burada görülüyor. Diğer kısımlar burada belli. Ligde böyle bir tabloyu aldıktan sonra geçelim kupaya değerli arkadaşlar. Arkadaşlar zaten kupanın başlarında zaten herhangi bir problem, sorun yoktu. Özür diliyorum tekrar. Şimdi şu takımla şu yarı finalde gördüğünüz Dinamo ile biz birkaç sezondur karşı karşıya geliyoruz. Şöyle geliyoruz. Bir kupa finalinde karşı karşıya gelmiştik ve kupayı biz almıştık. Bundan 2 ya da 3 sezon evvel yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde belli bir geçen sezondu yanlış hatırlamıyorsam. Yine böyle bir yarı finalde karşılaştık. Yine Dinamo'yu geçmiştik. Bu sefer de kupanın yarı finalinde karşılaştık. Aşağı yukarı güç olarak da e, denk takımlar halinde e, olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu drop ballar çıktıktan sonra değerli arkadaşlar oldukça böyle yüksek ölçekli oyuncuların olduğu, yüksek overall'lı takımlarla karşılaşmak çok daha mümkün hale geliyor drop ball'lardan sonra. Şimdi 4-0 ve 4-2'lik galibiyette geçtikten sonra ama finalde ben finale girmedim. Değerli arkadaşlar sebep şu. Şöyle söyleyeyim, benden en az 30-35 overall yüksek, yani overall'ı benden 30-35 yüksek olan bir rakipti. E, Yani bir şansımız yoktu. Rakip de zaten favori çıkıyordu. Ama buna rağmen oyuna girmememize rağmen 1-0 mağlup olmuşuz. Bilmiyorum, girseydik ne olurdu? Ya ben bazen federasyon maçlarında da yaşıyorum bunu. İşte federasyon arkadaşlarımız da bilirler. E, Yani mesela benden 30-35 e, birim yüksek olan rakibe karşı galibiyet alabiliyorsa burada alınabilir miydi, alınamaz mıydı bilmiyorum ama dolayısıyla böyle bir şekilde bitti. Kupada finalde elendik. Daha doğrusu ikinci olduk diyelim. Şimdi elitlikte de aynı tarihi yaşadık değerli arkadaşlar. Burada da tabii ki aslında 8. sıradan girdik. Yani sonlardan aslında lig aşamasını şey yaptık, dahil olduk. Playoff oynamadan girmek durumunda istiyordum ben zaten. Yani playoff oynamamayı istiyordum ve bu isteğimi de yerine getirmiş oldum. 8. olarak bu işe dahil olarak. Son 16'da arkadaşlar Türk ile karşılaştık. 8-1 ve 2-1'lik mağlubiyet de olsa dolayısıyla 16'yı geçtik. Bu Bavern'le de güzel bir karşılaşma oynadık. 4-3 gibi çok güzel bir karşılaşmayla deplasmanda ilk maçı kazandık. İkinci maçı da 2-1 kazanarak geçtik. 4-1, 3-0 gibi. Şimdi burada da finalde arkadaşlar ben o maçın başındaydım. Oyuna katıldım. Bu sefer de rakip aslında yoktu. E, Yani ne yaptıksa orada maçı döndüremedik. Yani açıkçası biraz sistemsel diyelim biz bu işe, üstü kapalı olarak söylemek gerekirse. Yani dolayısıyla 3-1'lik bir mağlubiyet ve sonrasında da aynı şekilde kupada olduğu gibi de elitlikte de aynı finalde elendik değerli arkadaşlar. Şimdi tabii geçen sezonun bende bir avantajı şöyle oldu. Kura çılgınlığından ilk defa ben 62. seviyeye kadar yükseldim. Dolayısıyla orada aldığım ödüllerde benim çok işime yaradığını söyleyebilirim. Yani aslında ben kura çılgınlığında 10-15.
seviyeden sonra pek yoktur ama bu sefer 62. seviyeye kadar geldim. Ve orada aldığı ödüllerde takımın güçlenmesinde, takımın şeyinde büyük fayda sağladı diyebilirim. Oradan aldığımız ödüller. Şimdi geçen sezon oyuncularımızın durumu burada görünüyor arkadaşlar. Ben her sezon daha evvel de bunu söyledim. Muhakkak surette altyapıdan oyuncu çıkartıyorum. Yani gençler benim için çok önemli. Danacı'dan sonra bir Tok gelmişti. Bunu da bahsedeyim çok kısa olarak geri gelmişken. Tok da büyük hizmetler yaptı. Çok güzel goller attı ama maalesef geçen sezonun sonunda futbolu bıraktı. Şimdi bu cesurla yolumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Geçen sezon onu ben hep topla böyle değişimli olarak kullanmıştım. Bir ara topu tek takıma gönderdim. Orada değerlendirdim. Ondan sonra Ali Cesur'a yavaş yavaş şey vermeye başladım. Yani bunu genç olarak ilk sezonu böyle gitti geldi şekilde geçirmesine rağmen çok iyi performans gösterdi ve bu sezonda inşallah yine en büyük gol silahlarımızdan biri olacağını söyleyebilirim. Şimdi değerli arkadaşlar dediğim gibi 52 maç, 90 gol, kilit pas oranı. Yani dolayısıyla şimdi Danacı'dan sonra Serkan Tok ve en sonunda da şimdi Ali Cesur'la yola devam ediyoruz. Pardon. Tabii Öztürk de geçen seneyi çok iyi geçirdi arkadaşlar. Ortalama 8,7 derecesi var. 51 maç, gene 104 gol atmış kulvarlar içinde. Dolayısıyla böyle bir düzen içinde gittik. Balkan yine 19 yaşında. 19 yaşında. Genç bir oyuncumuz. Defansta Acar aynı şekilde. E, Yani dolayısıyla iyi oyunculara sahip bir şekilde böyle devam ettik. Bunun dışında Köse benim için ileriye vadeden iyi bir oyuncu. Ben şöyle oyunculara da ben aynı zamanda bakmak istiyorum. Gölbaşı artık yavaş yavaş tabii ki yaşlandı. Özdoğan hala daha şekilde devam ediyor. Çalışır, o da belli bir yaşa geldi. Yani sonuçta ben her sezon bir ya da iki muhakkak altyapıdan çıkartıyorum ki böylece hem takımı da tazelemiş oluyorum arkadaşlar. Yaşı ileri olan olabiliyor, performanstan düşen olabiliyor. Dolayısıyla futbolu özür diliyorum tekrar. Sesle bir şey oldu. Yani her şekilde orayı bir şekilde döndürmek lazım. Yani dolayısıyla hep transfer yapmak değil. Dışarıdan oyuncu almak değil. Artık o yavaş yavaş yani çok gerekir. Çok önemli bir mevkiiniz vardır. Orada eksiğiniz vardır. Transfer yapabilirsiniz. Ama onun dışında hep altyapıdan, çarkı altyapıdan döndürmek çok çok önemli. Ben altyapının önemine inananlardanım değerli arkadaşlar. Dediğim gibi dolayısıyla şöyle baktığım zaman da geçen sezon böyle bir şekilde oyuncularımızın da performansı böyleydi. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın değerli arkadaşlar.